Merhaba. Panomuzun karşısına geçtim. İmmünoloji giriş dersini tekrardan basitçe çizerek derleyip toparlayıp anlatabilmek istiyorum. İmmünolojideki bizi savunan elemanların sınıflarını, isimlerini, görevlerini bir öğrenelim. Evet, şimdi immünoloji hani bağışıklık ya başlığın adı. Bunun bir takım elemanları var değil mi? Bağışıklığın bir takım elemanları var, bir takım aşamaları var. Genelde bağışıklık için yani immünoloji için şöyle söylenir. Innate bir doğal bağışıklık vardır. Bir de daha sonradan adaptif edinilmiş bağışıklık vardır. Doğal bağışıklık, edinilmiş bağışıklık. Biz bu ikisini ayırarak aslında gündeme girmeye, olaya başlamak istiyoruz. Şimdi ne dedik? Bir doğal olanımız var. Bir de edinilmiş, daha doğrusu öğrenilmiş. Öğrenilmiş daha doğru olur. Yani çalışıp öğrendim gibi öğrenilmiş bağışıklık var. Tamam. Bu iki tür aşamalı, iki aşamalı. Şimdi birinci kısım bizim için biraz daha önemli. Çünkü birinci kısımda önce işte virüstü, bakteriydi vesaire yabancı ajanın vücuda girdikten sonraki kısım ilk etaptaki doğal bağışıklıkla karşılanıyor. Bu ikisinin arasında zaten öğrenilecek birinci kural, bu doğal bağışıklık dediğimiz ilk bağışıklığın erken evrede ve hızlı olarak devreye girmiş olması, yani saatler içinde, 0 ve 12 saat içinde hemen bu devreye giriyor. Yani virüsü, ajanı aldığımızda. Ama bu edinilmiş bağışıklık 12 saatten sonra, hatta antikorların olması dediğimiz o bağışıklığımı kazandım hikayesi de günler, haftalar alabiliyor. Şimdi bu bizim konumuz öncelikle birinci erken evredeki, hızlı evredeki bağışıklığı biraz tanımak ve ikisi arasındaki farkı anlamaya çalışmak. Şimdi bu doğal bağışıklığın değişik elemanları var. Öncelikle doğal bağışıklığın bir A kısmı var. A kısmını bariyerler oluşturuyor. Bariyerdeki savunma. Bariyere biz ne de diyebiliriz aynı şekilde? Sınır değil mi? Sınır savunması diyebiliriz. Bir sınırda savunmamız var bu doğal bağışıklıkta. Daha ajan gelmeden önce veya işte gelmeye çalışırkenki hikayemizde bir sınırımızı korumamız gerekiyor. Ondan sonra da içeri girdikten sonra konumuz var. Şimdi şu sınırımız şurası olsun. Burası vücudun içi, burası dışı. Şimdi bu sınır nedir mesela? Sınır dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Burada ne olacak? Diri bir sınır, değil mi? Vücudumuzun içiyle dışını ayıran bir yer. Ama aynı zamanda mesela gastrointestinal sistemimizdeki mukozalar, ağızdan en üste kadar içimizdeki boşluk, o bir sınır değil mi? Aynı şekilde akciğerimizin içerisindeki alveollerin içindeki burun, nefesin dolaştığı her yerde aslında bir sınır teşkil ediyor. Göz, vajina vesaire vücudun mukozalarla kaplı, yani o üstü sıvı ince ıslak membranlar dediğimiz mukozal bariyerleri cilt dışındaki diğer bariyerler oluşturuyor. Biz zaten neyden bahsediyoruz şu anda? Bariyerlere ait savunmadan bahsediyoruz. Doğal bağışıklığın ilk evresi önce bariyerin geçilip geçilememesi konusu ve bariyerin etrafındaki bağışıklık. Şimdi biz burada cildi ayırıyorum başka bir konu olarak. Mide bağırsak sistemi, akciğer sistemindeki mukozalardan bahsedelim. Şimdi mesela akciğer nasıldı? Şöyle ya bunun uçtaki alveolleri ve bunlardan bir sürü var. Üzüm salkımı gibi her tarafta var. Bunların içerisi boşluk. Burada oksijen var. Şuralarda sınır kısımları. Hani bu AC2 de oradaydı vesaire. İşte buraların altındaki yerlerin adı mukoza. Bizim şuradaki dericikleri diyelim korumamız önemli. Bu ağızda da var, ağzın içi de böyle, burnun içi de böyle. Bizim buraları korumamız önemli. Mukoza dediğimiz bu. Aynı şekilde bunun bağırsak olanı nasıldı? Bağırsak şöyle, burada vilgusları var iki taraflı değil mi? Buradan geçiyor yiyecekler ve en son dışarıya atılan kısım. Aynen bunun da buralarında aynı şey var. Burası da onun mukozası. Sonra ne dedik? Burun da işin için parçası. Şimdi biz buraya bir burun çizelim değil mi? Şimdi bu burnun şu deliklerinden içeriye baktığımız zaman buralarda da minik tüycükler vesaireler var. Ve bu deliğin içerisinde de bir mukoza var. Ağız da aynı şekilde. Yani dışarıyla olan yüzeyde her zaman bir mukoza var. Şimdi mukozalara bağlı, mukoz membranlar, mukozalara bağlı bağışıklıktan bahsettiğimizde neyi hatırlıyoruz?
Hep ne deriz biz? Şu %80 lafını hatırlıyor musunuz? Bağışıklığın, değil mi? Böyle bir laf vardı mesela. Bağışıklığın %80'i bağırsaktadır gibi bir laf konuşuyorduk ya. Aslında bahsettiği bağırsak dediği şuralardan bahsediyor. Şuradaki mukozanın altındaki şu yerden bahsediyor. Yine aynı şekilde şuradaki mukozanın altındaki şu kısımdan bahsediyor. Nerede bu mukozalar varsa onun altında o bağışıklıktan var. Tamam, buralardan bahsediyoruz. %80 dediğimiz burada, işte geri kalanlar burada ve bütün işte dediğim gibi göz, vajina, burun içi her tarafta bunlardan var. Şimdi biz burası dedik, ne dedik? Kırmızı kısma mukoza dedik, değil mi? Islak olan o tek katlı hücre ve mukoz membranların bağışıklığından bahsediyoruz. Bunların genel olarak bir adı var. MALT olarak. Mucosa Associated Lymphoid System. Yani bütün mukoza olan yerlerin dibinde bir yerlerde onunla alakalı olarak lenfoid, yani koruyucu, bağışıklık sağlayıcı bir sistem mukozanın dibinde onu bekler demek istiyor. Bu genel adı, mukoza ile alakalı olduğu için. Ama mesela bağırsakta olanına bağırsağın şuradaki GALT, yani gastrointestinal sistemle ilgili olan lenfoid koruyucu sistem. Akciğerle ilgili olan da BALT, bronşlar, akciğerde olan kısım. Bağırsakta olan kısım gastrointestinal sisteme ait. Bağırsağı akciğere olan ait savunma sistemi, toplamadı da malt. Yani bu galt, malt, balt falan şu için bunu akılda tutmak istiyorum. Bu sistem önemli çünkü bu sistem senin bu bariyer dediğimiz, sınır dediğimiz ilk savunma sisteminde bu mukozayı oluşturan şuradan geçmesin kısmının şuradaki elemanları bunlar. Bunun üstündeki işte mesela burundaki tüyler falan da partikülleri tutmak istiyor ya, onlar da elemanları. Demek ki bizim doğal bağışıklıktaki ilk hikayemiz, doğal bağışıklık hızlıdır. Erken devreye girer. Ajanı gördüğü anda devreye girer. 0. saat ve 12. saat arasındaki hızlı harekete geçen bağışıklık ilk baştaki bu innate bağışıklıktır. Ve bunun elemanlarından biri mukozaları, sınırları koruyan deri de, ama konumuz olarak özellikle işte gastrointestinal sistemin, mide bağırsak sisteminin ve akciğerin bu iç zarlarının altındaki balt ve galt dediğimiz adı toplam adı malt olan mukoza altı koruyucu bağışıklık sistemi gene bu sistemin elemanlarından biri. Mukozaları korumak ve mukozaların sızdıran olmaması, ne akciğerde, ne bağırsakta, ne ağız içinde, ne burun içinde mukozaların sızdırmaması ve dolayısıyla da ajanların buralardan girmemesi de bir konu. Doğal bağışıklığın ilk aşaması bu mukozaların geçirmemesi. Şimdi doğal bağışıklığın bir de ikinci aşaması var. İkinci aşaması için de ona da ne diyoruz? Bir, sınırlardır. İkincisi de sınırdan sonraki hikaye, değil mi? İçeriye girerse. Şimdi sınırdan sonrakinde ne var mesela? En çok fagositler var mesela, makrofajlar. Makrofaj, faj yemek demek, fagosit, yine o da yemek demek. Bunlar bir takım yuvarlak yuvarlak hücreler ve bunlar bir ajanı gördükleri zaman, eğer ajanımız şuysa, bunu gelip şöyle A şeklinde bir hareketle içine alıp burada yiyip yok edenler demek diyelim. Bunun dışında mesela natural killer'lar var. Adı üstünde, hani natural olarak işi öldürmek olan ajanlarımız var. Burada savaşan yine bir sürü doğal bağışıklık ajanımız var. Bizim doğal bağışıklıkta öğrenmemiz gereken, dediğim gibi, sınırlarının korunması, bizim birey olarak hani biraz daha beslenmeyle falan işte bağırsağımızın sızdırmasını azaltmamız gibi, işte ağız içi enfeksiyonlarımızı azaltmamız gibi sınırlarımızı korumak gibi bir yapabileceğimiz bir şey var. İkincisi de içeriye girdikten sonra işte makrofajlar konuyla ilgili yapılması gerekeni yapacaklar. Fakat burası çalışırken o 0 ve 12. saatte oluyor ya bu. Bunun devamını, yani bizim daha önce söylediğimiz edinilmiş, öğrenilmiş bağışıklık oluşma çabasına da buradan buraya sinyal gidiyor. Aynı anda, çünkü zaten bağışıklık bir arada, kolektif ve birbiriyle network'lü çalışan bir sistem. Tek başına çalışmıyor. Bir harekete geçtiğinde hepsinin birbirinden haberi oluyor. Bu taraftaki kısma da, bağışıklığın ikinci kısmına da birinci kısım haber veriyor. O haber verme işini de antijen sınan hücreler denen
Şöyle hücrecikler var, dendrit hücreler deniyor. Bunun içerisinde şu COVID'imiz de ya, bunu hatırlatan, bunu anlatan bir takım bilgileri edinilmiş, yani bağışıklık bana geliştir ya da bu ajana spesifik bir savunma hazırla denilen, daha sonra devreye girecek olan gruba haber veren hücrelerimiz var. Antijen sunan hücreler. Antijen sunan hücrelerde bu kısmını daha biraz biliyoruz. Bir B lenfositleri var bu tarafta, bir T lenfositleri var. Bu lafları biliyoruz değil mi? Nerelere varacağını söyleyeceğim. Yani bizim doğal kısmımızda lenfositler kısmının B ve T'sinin ajana spesifik bir reaksiyonu yok. Yani bu taraf daha ajana spesifik değil. Yani buraya A virüsü de gelse aynı şekilde, B virüsü de gelse aynı şekilde, C virüsü de gelse aynı şekilde. Hepsine saldırmak istiyor, hepsini yok etmek istiyor. Çünkü 0. saatte başlıyor ve ilk etapta gelene saldırmak için. Ama bu taraf aslında özel, yani spesifik bir saldırı cevabı yapıyor. Bu özel ne demek? Buradan gelenin ne olduğunu şunlar ve diğer başka haber vericiler aracılığıyla öğrenmesi lazım. Yani gelenin SARS-CoV-2 olduğunu bu tarafa duyurduğumuz zaman buradaki savunma SARS-CoV-2 virüsüne karşı özel spesifik bir savunma geliştirecek. O yüzden öğrenilmiş diyoruz, edinilmiş. Yani ben bu hastalığı edindikten, onu bir süre tanıdıktan sonra oluşturduğum cevap mekanizması anlamında. B'ler ve T'ler bu şekilde çalışıyor. Birinci kısmı söyledik, ikinci kısma geldik. Şimdi ajan girdi, membranlar korumaya çalıştı, mukozalar korumaya çalıştı falan filan ama içeriye girdi. Burada öldüren hücreler var dedik, makrofajlar yiyor dedik, ajanları işte yok etmeye çalışıyor. Bir takım işte stokinler vesairenin birinci hareketleri, inflamasyon oluyor. Fakat hikaye bu tarafa geldiğinde bu konuya birazcık daha ayrıca yapmak lazım. Şimdi şu T lenfositler esasında bana göre daha büyük bir konumuz. Şimdi B lenfosit dediğimizde konuyu anlamak çok kolay. Çünkü B lenfosit, bu immunoglobulin lafı geçiyor ya, M var, G var. Yani COVID M'im pozitifse hastalığı şu an geçiriyorum. COVID G'm pozitifse IgG testte geçirmişim ve hatta bir miktar bağışıklığım var. Korur mu korumaz mı o ayrı bir konu ama bir miktar bağışıklığım var demek. Ama asıl konu burada T lenfositlerinin çabası ve işte şimdi böyle orada burada bahsedilen ya bu COVID içinde de T lenfosit işi daha da önemliymiş. Biz antikorlar ve B lenfositler üstünden olan değil de T'ler lafı geçiyor ya, bahsettikleri konuyu ayrıca ayrıntılarak anlatacağım. Yani birinci aşamadan sonra ikinci aşamada şunlar ve şunlar var. Bu kısmın anlaması kolay. Çünkü antikorun varsa zaten bağışıklanmışsın bir süre için demek. Veya aşıda da bu oluyor zaten. Bunu hedefliyorlar IgG'yi. Ama burada bir T lenfositler dünyası var ki asıl orada iş dönüyor bence. Ve hastalığın şiddetini belirleyen de bu T lenfositlerin yaptığı işi yaparken ki denge bozukluğu, öyle söyleyeyim. Şimdi bu videoyu burada bırakalım. Aslında bu video az önce size benim sunumda koyduğum videonun biraz açıklaması gibi oldu. Belki orada anlamak zor olmuş olacak. Özetle bizim bağışıklığımızın çeşitli aşamaları var vücudun içerisinde. Ajan geldiğinde bir ilk etapta hemen devreye giren cevap verdiğimiz bir sistemimiz var. Ajana spesifik değil, her zararlı algıladığına saldırı yapmaya hazır, erken devreye giriyor, hızlı cevap veriyor ve hafızada kalmıyor. Yani birinci kısmın yaptıkları hafızada kalmıyor. Her geldiğinde tekrardan aynı şeyi yapıyor ve gelenin de sadece ne olduğu değil de zararlı olması yeterli. Ama ikinci kısım hafızada kalacaksa ve ajana spesifik. Yani ikinci kısmın devreye girmesi için birinci kısmın ikinci kısma bak bu kötüdür diye hedef göstermesi, onu tanıtması lazım. Antijeni, yani bu kötü diye onu sunması lazım. Sunma olduğu zaman öğreniyor onun kötü olduğunu ve o ajana özel olan bir savunma gerçekleştiriyor. Dediğim gibi bu savunmanın da özellikle bizi ilgilendiren kısmı T lenfositler üstünden olanı, hastalıktaki hafif ve zor atlatmayı da aslında buradaki bir denge belirliyor, onu anlatacağım.